Merhaba, Matrix serisi üzerine yaptığım analiz videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yine Matrix üçlemesinde çok büyük bir öneme sahip karakterlerden biri olan The Oracle, yani Kahin. Filmdeki neredeyse her karakter önemli olsa da bazı karakterler Matrix'in kaderini belirleyen çok kritik karakterlerdir. Kahin de onlardan biri. Peki kimdir bu Kahin? Daha doğrusu nedir? Öncelikle tabii ki bu bildiğimiz anlamda ruhani bir takım güçleri sayesinde geleceği gören, fal bakan bir kahin değil. Kahin, mimar tarafından Matrix'in 3. versiyonunda sisteme eklenmiş sezgisel bir programdır. İnsan psikolojisini iyi analiz edebilen ve insanların seçimlerinin ve hareketlerinin sonuçlarının ne olabileceğinin bir çeşit algoritmasını, olasılık yüzdesini hesaplayan bir program. Bu özellikleri sebebiyle ona kahin adı verildi. Mimarın kahini sisteme eklemesindeki amaç, kendi matematiksel hesaplamalarının insan doğasını anlamaya yetersiz kalmasıydı. Çünkü mimarın sistemi mükemmelliyetçi bir sistemdi fakat insan beyni kusurlu bir yapıya sahipti ve arada oluşan bu zıtlık sistemi çökertiyordu. O yüzden mimar ihtiyacı olan şeyin mükemmellikten çok uzak bir beyin olduğunu fark etti ve kahini yarattı. Her ne kadar filmde kahin sisteme ve mimara karşı gibi bir tutum sergilese de temelde kahin sistemin bir parçasıydı ve sistemi korumak için vardı. Kahin insan beyni ve psikolojisi üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde insanın düşünce yapısını ve beyninin çalışma şeklini formülize ederek mimarın oluşturacağı yeni bir Matrix için topladığı verileri sisteme ekliyordu. Matrix 6. versiyonunda artık mükemmelliyetçi bir dünya yerine insanların yaptığı seçimlere göre değişen bir sistem halini aldı. Fakat bu kahinin başının altından çıkan bir yanıltmacaydı. Seçimler gerçekte hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Matrix'in çok eski versiyonlarından gelen Merovingian bunu biliyordu ve şu sahnede bunu bize alenen söylemesine rağmen birçoğumuz bu gerçeği ıskalamıştık. Her şey seçimle başlar. Hayır, yanlış. Seçim, güçlülerle güçsüzler arasında yaratılmış bir illüzyondur. Mimar için seçimler yalnızca bir denklemin değişkenleriydi. Daha önce seçilmişler, mimarın sisteminde sadece tasarımına uygun şekilde hareket ederek taşıdıkları şifreyi ana programa bağlamışlar ve sistemi yeniden başlatmışlardı. 6. Matrix döngüsünde ise kahin bir plan yaptı. Bu plan, Matrix ve Zio'nun tüm kaderini değiştirecek büyüklükte bir plandı. Kahin bu plan için Neo'yu Morpheus'un onu yanına getirdiği bu sahnede seçmedi. Neo bu iş için kahinin çok önceden seçtiği biriydi. Neo'nun filmde bir ailesi yoktu. Kendini yaşadığı dünyaya ait hissetmiyordu. Bir arayış içindeydi. Sorguluyordu. Matrix'ten uyanmadan önce giydiği şu üzerine oturmayan gömlek bile "Ben bu dünyaya ait değilim" diye bas bas bağırıyordu. Evet, yönetmenlerin böyle güzel dokunuşları ve detayları vardır. Bir bölümde filmdeki bu ince detaylar üzerine yapalım. Şimdi konumuza geri dönelim. Morpheus, Neo'yu kahine ilk getirdiğinde kahin Neo'nun geleceğini zaten biliyordu. Neo'ya o kişi olmadığını söyledi ama aslında o olduğunu biliyordu. Ve çoğumuzun fark etmediği şu ayrıntıyı verdi. I'm not the one. Sorry, kid. You got the gift. But it looks like you're waiting for something. What? Your next life, maybe. Who knows? Burada bir sonraki hayatını derken Smith tarafından öldürüldükten sonra ikinci hayatına geçeceğinin ve o zaman o kişi olacağının mesajı verilmişti. Kahin Neo'ya her şeyi tek seferde açıklamadı. Çünkü insanın yapısını iyi biliyordu. Eğer bir insana henüz idrak edemeyeceği şeyleri bir anda söylerseniz zihin gerçeği kabullenmekte zorlanır. Ama o kişinin aklını yavaş yavaş özgürleştirirseniz gerçeği anlayabilir. Neo, kahine neden daha önceki Matrix'lerden ve Zion'lardan söz etmediğini sorduğunda kahin şöyle demişti. Çünkü daha zamanı gelmemişti. Peki zamana kim karar verdi? Sence kim? Ben. Kahin Neo ile her karşılaşmasında ona biraz daha detay verdi. İlk filmde Neo Smith'i yok etti fakat Smith kaynağa dönmedi ve bir tür virüse dönüştü. Neo'nun Smith'i yok etmeye çalışırken yaptığı şey
program satırlarının üst üste yazılıp kopyalanmasına sebep oldu ve Smith denklemde Neo'nun zıddı, onun negatifi halini aldı. Kahinin planına göre Trinity Neo'ya aşık olmalıydı. O yüzden Trinity'ye aşık olacağı kişinin seçilmiş kişi olacağı kehanetinde bulundu. Neo da Trinity'ye aşık oldu. Aralarındaki bağlantı o kadar kuvvetliydi ki ikisi de birbiri için her şeyi yapabilirdi. Çünkü Neo, Trinity'ye olan bağlılığı yüzünden daha önceki seçilmişler gibi hareket etmeyerek soldaki kapıyı seçmişti. Eğer Trinity ve Neo birbirine aşık olmasaydı birçok şey gerçekleşmeyecekti. Neo kaynağa asla ulaşamayacaktı. Trinity yedek sistemi devreye sokmak için Matrix'e girmeyecekti. Neo Trinity'ye ne olursa olsun Matrix'ten uzak durmasını söylemesine rağmen Trinity verdiği sözü tutmayacak ve Matrix'e bağlanacaktı. Aralarındaki bu aşk kaçınılmaz bir şekilde bütün o olaylar zincirini birbirine bağladı. Neo'nun rüyalarında Trinity'nin düştüğü o sahneyi ve gözlerini kapadığında birçok kez makineler şehrine giden o 3 enerji hattını görmesinin sebebi kahindir. Kahin Neo'yu soldaki kapıdan geçerek makineler şehrine gitmeye yönlendirdi. Kahinin mimardan habersiz yaptığı bu plana göre Neo makineler şehrine gidecek ve Smith'i yok etme karşılığında makinelerle insanlar arasında bir barış sağlanacaktı. Hatırlarsanız kahin Neo'ya senin gittiğin yere kadar seninle geleceğim demişti. Kahin burada öyle bir detay verdi ki aslında bunun ne demek olduğunu çok sonra anlayacaktık. Kahin Smith'in kendini dönüştürmesine izin verdi. Fakat Smith, kahin gibi çok güçlü bir programa kendini kopyalamanın sonuçlarının ne olacağını tahmin edememişti. Çünkü bu zaten kahinin planının bir parçasıydı. Neo'ya senin gittiğin yere kadar seninle geleceğim derken aslında bunu kastetmişti. Kahin Neo'nun karşısına Smith olarak gelecekti. Kahin Smith tarafından kopyalanmış olsa da aslında kontrol hala kahinin elindeydi. Smith'e yanlış bir gelecek gösterdi. Neo'yu yendiği bir gelecek. Son karşılaşmalarında Smith ne demişti? Bu gece bitecek. Evet biliyorum, bunu gördüm. Bu yüzden geri kalanım gösteriyi merakla bekliyor. Ne de olsa seni yenecek olduğumu zaten biliyoruz. Görüldüğü üzere Smith kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Yaptıkları uzun ve yıkıcı geçen bir karşılaşmanın ardından ikisi de denklemin sürekli kendini eşitlemeye çalışmasından ötürü birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ve Neo, Smith'i yok etmek için yapılması gereken şeyin kendini yok etmek olduğunu fark etti. Smith tam bu noktada tuzağı fark etti. Başlangıç olan her şeyin bir de sonu vardır Neo. Ne? Ne dedim ben şimdi? Uzak dur benden! Neden korkuyorsun? Bu tuzak! Neo, Smith'in kendini kopyalamasına izin verdi ama Smith'in bilmediği asıl tuzak, Neo'nun Matrix'e makineler şehrinden bağlanmış olmasıydı. Bu şekilde kaynak, bütün kopyalanmış olan Smith'lere Neo'nun bedeni üzerinden ulaşarak onları sildi. Her ne kadar Neo, insanları kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmış olsa da, Matrix sisteminin asıl düşmanı Smith'ti. Filmde bize mutlak kötü olarak gösterilen Smith, sadece özgür kalmak istiyordu. Özgürlüğünün sınırsızlıklarını keşfedebileceği bir dünyayı amaçlıyordu. Plan başarılı oldu ve böylece hem Matrix hem de Zion yok edilmemiş oldu. Makineler ve insanlar arasında barış sağlandığı için artık Zion makineler için bir tehdit değildi. Son sahnede mimarın kahine tehlikeli bir oyun oynadın cümlesindeki tehlikeli oyun işte buydu arkadaşlar. Kahinin gerçekten de tehlikeli ama bir o kadar da gerekli planı. Her ne kadar mimar bu barış ortamının fazla uzun sürmeyeceğini düşünse de yapılabilecek en iyi şey buydu ve kahin de öyle yaptı. Mimardan Matrix'ten çıkmak isteyen insanların serbest bırakılacağı sözünü de alan kahin, mümkün olabilecek en iyi anlaşmayı yaparak iki ırkın da devamlılığını sağladı.